Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size çok lezzetli bir tarif ile geldim. Evde su ve un varsa bunu mutlaka denemelisiniz. Ben bu tarifi annemden öğrendim. Sürekli de yapıyorum. Bugün sizlerle paylaşmak istedim. Yeni başlayanlar bile kolayca hazırlayabilirler. Hatta böyle mutfak işlerinde henüz acemi olan arkadaşlarım varsa bile onlar da inanın çok kolaylıkla bunun üstesinden gelip harika böyle güzel, yumuşak kahvaltı için, özellikle kahvaltıda gerçekten çok lezzetli oluyor. Yemesi sıcak sıcak ekmekçikler yapabilirler, sevdiklerine ikram edebilirler. Çok pratik bir kahvaltılık tarifi. O kadar anlattım ki şimdi sizi hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Önce malzemelerimi anlatayım isterseniz. 180 gram yaklaşık 1 su bardağı kadar un kullanacağım. Yine 200 gram yani 1 bardak irmik kullanacağım. 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu ve 5'te 1 ölçüde hani küçük bir çay kaşığıyla da şeker kullanacağım. Öncelikle geniş bir kaba unumu ilave ediyorum. Arkasından tuzumu koydum. Sonrasında irmiğimi de koyuyorum. Bütün kuru malzemelerin hepsini su koymadan öncelikle kuru halleriyle karıştırıyorum. Yani bir kaşık yardımıyla. Böylelikle un, irmik, kabartma tozu ne koyuyorsam içerisine kuru olarak tuz da dahil tabii. Hepsi daha güzel bir karışmış oluyor. Sonrasında işte su ilave edeceksem su ya da süt ilave edeceksem sütünü de sonradan koyuyorum. Sadece bu tarif için geçerli değil. Ben genellikle böyle kabartma tozu ya da maya varsa tarifimin içerisinde öncesinde onu ıslatmadan önce kuru halleriyle bir güzel karıştırıyorum. Emin olun bütün malzemeler daha güzel karışıyor ve daha kolay ve daha güzel kabarmasını sağlıyor bu da hamurumun. Şimdi ben suyumu da ilave ettim karıştırdıktan sonra. Bir çırpıcı yardımıyla karıştırabilirsiniz önce. Sonrasında ben hatta mikserde kullanmayı düşünüyorum. Bir sürede mikser yardımıyla çırpacağım. Evet. Çok koyu bir hamur elde etmeyeceğiz. Yani bir ekmek hamuru kıvamında olmayacak. Daha krep hamuruna yakın bir kıvam elde etmemiz gerekiyor. İşte tam gördüğünüz gibi. Sonrasında hava almayacak şekilde üzerine bir streç film sarıyorum. Ve bir süre bekleteceğim onu kenarda. Yaklaşık böyle 30 dakika 1 saat aralığında beklemesi yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi son hali bu şekli alıyor bekledikten sonra. Çok da güzel kabarmış ve mayalanmış. Şimdi hemen pişirmeye geçiyorum. Tavamı bir fırça yardımıyla yağlıyorum. Önce küçük bir tavada şekil vereceğim. Arkasından geniş bir tavada da diğer tarafını pişireceğim. Gördüğünüz gibi krep şeklindeydi zaten. Hamurum biliyorsunuz ama tabii o krep gibi olmayacak. Daha fazla kabaracak. İşte tam da böyle olacaklar. Yani pişirmek için 2 adet tava kullanıyorum. Önce bir tavada şeklini veriyorum. Daha sonra diğer tavaya alıp orada da her yerinin eşit şekilde pişmesini sağlıyorum. Böylelikle hem daha güzel kabarıyorlar hem de çok daha yumuşak oluyorlar. Ben biraz yağını bir tık fazla koyuyorum ki yağlı lezzeti benim daha da çok hoşuma gidiyor çünkü. Böylelikle sonrasında kalsa da hem kurumamış da oluyorlar. Küçük ekmeklerimizi sıcakken taze taze servis edebileceğiniz gibi aslında bir gün sonrasında da tosta yapabilirsiniz. Gerçekten tostu da çok lezzetli oluyor. Hatta fazla yaparsanız eğer, çünkü biliyorsunuz hemen bir kahvaltılık yapılmıyor bu tür mayalı hamurlar, özellikle birkaç gün kalabiliyor, sonrasında artabiliyor. Onları aslında difrize de sokabilirsiniz. Gerçekten sonrasında bir diğer kahvaltıda ya da farklı bir öğünde yemek isterseniz difrizden çıkarıp hemen airfry ya da işte bir mikrodalgaya koyarsanız hemen ısınır ve aynı sıcaklıkla yine aynı lezzeti çok kolay alabiliyorsunuz. Ben yanına özellikle peynir çok yakıştırdığım için biraz peynir, domates, tüm yeşillikler çok yakışıyor. Hatta reçel ya da marmelat tercih eden olabilir. Onlar da çok yakışıyor. Ben genelde her zaman mevsim yeşillikleri, domates, peynir, zeytin bunlarla servis etmeyi çok seviyorum. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha fazla güzel ve lezzetli tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.